Yeni başlık fitre ve fidye. Fitre. Fitre deyince aklınıza zekat gelecek. Fitre deyince akla zekat gelecek. Fitre, zekat gibi mali bir ibadettir, bir tasadduktur, sadakayı fıtırdır. Fıtır ne demek? Fıtır, iftar etmek demek. O yüzden bayrama Araplar ne diyor? Yevmül fıtır diyor, bayram günü. O zaman zekat gibi düşüneceğim. Fitre deyince ne gibi düşüneceğim? Zekat gibi. Bir insanın asli ihtiyaçlarını çıkardıktan sonra nisap miktarı malı varsa, ne demekti nisap miktarı? 80 gram altının üstü malı varsa bu kişi ne verecektir? Fitre verecektir. Ne kadar verecektir? Himayesinde kaç kişi varsa kişi adedince fitre verecektir. Fitreyi kim belirliyor? Fitreyi Diyanet belirliyor. Her yılın değişen fitresini oradan öğrenebiliriz. Fitre Ramazan'dan önce verilebilir mi? Evet, fitre Ramazan'dan önce verilebilir. Ama önerilen Ramazan'ın içinde bayramdan önce verilmesidir. Fidye. Fidye feda edilen şey demektir. Fidye oruç tutamamanın karşılığıdır. Bak şimdi burayı çok iyi dinle. Bir kişi yaşlılıktan veya hastalıktan oruç tutamayacak. Ama daha sonrasında da hiç tutamayacak. Fidye sadece bu kişi için. Anladınız mı? Yani ben bu Ramazanlık hasta oldum ama bir ay sonra ben iyileşeceğim, dipdiri olacağım. Bu kişi fidye verir mi? Hayır vermez. Tekrar edeyim mi bunu? Bir kişi yaşlıdır, bir kişi hastadır. Bu Ramazan oruç tutamayacak ama bundan sonrasında da hiç oruç tutacak takati yok. Fidye sadece bu kişi için. Fitre zekat gibi düşün. Fidyeyi de hiç oruç tutamayacak gibi düşün. O oruç tutamayan kişi Ramazan'ın her günü için fakire fidye verir. Fidye ile fitre miktarı aynıdır. Diyanet onu belirlemektedir. Şurayı tekrar söyleyeyim mi? Bir insan orucunu Ramazan'dan sonra tutabilecekse fidyeyi vermesine gerek yoktur. Bu yüzden İbn Abidin'e göre Ramazan'dan önce fidye verilmez. Makbul olan Ramazan'ın içinde verilmesidir. Çünkü tutup tutamayacağını orada daha net ortaya çıkacaktır. Şafi'de bir insan bir sonraki Ramazan'a kadar tutamadığı orucu kaza etmezse fidye vermesi gerekir. Ben yine Hanifi'ye göre anlatıyorum. Şimdi Alzheimer hastalıkları çok soruluyor. Bir insanın akli melekeleri çalışmıyorsa, değil mi? Bazen Allah şifa versin, Alzheimer hastaları o raddeye gelebiliyor. Zaten ne oruç ona şart ne de fidye ona şart. Ama bir insan Alzheimer hastası olmuş, belli bir mertebesinde, Allah şifa ihsan eylesin hepsine, akli melekesi çalışıyor ama oruç tutamıyor. O kişi oruç tutmayacaktır ama fidye verecektir. Çünkü akli melekesi çalışmaktadır. Bir insan fidyeyi yemek olarak verebilir mi? Evet, verebilir. Zaten fidye günlük yemek miktarı baktığınızda. Fidye verdim, sonra sağlığıma kavuştum. Mesela örnekleyelim mi? Bir insan hayatını diyalize bağlı devam ettiriyor. Dedik ya, diyalize bağlı bir insanın oruç tutması gerçekten çok zor. Yani o insan dese ki ben bundan sonra oruç tutamam, doğrudur. Madem tutamazsınız ne yapacaksınız? Fidye vereceksiniz. Verdin. Daha sonra uygun bir böbrek buldunuz. Nakil gerçekleşti. Sağlığınıza kavuştunuz. Ama fidye de vermiştiniz. Fidyesini verseniz bile sağlığınıza kavuştuğunuz müddetçe eski tutamadığınız oruçları kaza etmeniz gerekmektedir. Sağlığınız el veriyorsa. Anlaşıldı mı? Evet. Fidye kimlere verilir? Zekattaki durumla aynıdır. Yani şu ayrım yapılacaktır. Ben bu kişiye bakmakla yükümlü müyüm? Yükümlüyse veremez. Ben bu kişiye bakmakla yükümlü değil miyim? Yükümlü değilse verebilir. Bir insan bakmakla yükümlü olduğu kişiye veremez. Üstten alta bunu anlayabiliriz. Üste çıkalım. Anne, baba, annenin annesi, babanın babası. Aşağı inelim. Çocuk, çocuğun çocuğu, çocuğun çocuğu. Bunlara fidye veremezsin. Sağ sola verebilir misin? Verebilirsin. Sağ sola da bakalım. Kardeş, damat, gelin, kaynana, kayınbaba. Bunlara verebilirsin. Bir insan hanıma verebilir mi? Veremez. Çünkü bakmakla yükümlüsün. Bir insan üvey evlada verebilir mi? Üvey evladın öz evladına veremez. Ama üvey evladın ergenliği geçtiyse, maddi durumu da uygun değilse ona verebilirsin. Yeni alt başlık. İnsan fidyeyi tek seferde bir fakire verebilir mi? Evet, verebilir. Yeni alt başlık. Eşimin yerine fidye verebilir miyim? Fidye şahsa bakar. O yüzden kendi mal varlığı buna müsaitse verebilir. Ama dilerse eşi onun yerine verebilir.
ediyorum senden. Nefret ediyorum senden. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.